Gemide böyle bagaj koyma yerleri var. Buradan işlem yapıyorsunuz dil seçeneğiyle. QR koduyla okuttuktan sonra buradan açılıyor. Ondan sonra koyup bagajlardan kurtuluyorsunuz. Hadi bakalım şimdi biraz gemiyi keşfedelim. Oo, çok neşeli burası. Buralar kameralar. Burası tamam. Burası işte şey. Çok güzel güneş vuruyor. Şöyle. Tallinn'den ayrıldık ve feribotumuz Helsinki'ye yanaşmak üzere. Helsinki'de görüşmek üzere. Merhaba. Evet. Gemimizden indik. Şimdi önce bir taksi çağırıp otelimize yerleşelim. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet, oldukça kapalı. Helsinki'de hava. Zaten akşamda şiddetli yağmur diyor. Bakalım ne kadar izin verecek gezmemize. Haydi bakalım otelimize gidelim. Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'ya hoş geldiniz. Yaklaşık 5,6 milyon nüfusu olan ülkenin 1,4 milyonu Helsinki ve çevresinde yaşıyor. Kişi başına düşen milli gelir 40.553 euro. Yüz ölçümünün %70'inden fazlası ormanlarla kaplı ve 187.888 göl bulunmakta. Otelimize yerleştik. Şimdi ne yapıyoruz Bülent? Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Yemek yemeye gidiyoruz. Limanda Old Market var. Oraya gidiyoruz. Haydi bakalım. Bugün bir kar yağsın artık. Helsinki Katedrali'nin bir arkasındaki sokaktayız. Önce karnımızı doyuralım. Orada çünkü 6'da kapanıyor. Ondan sonra bu tarafa geleceğiz. Helsinki'nin de her yeri Noel süsleriyle süslenmiş. Çok güzel bir cadde. Burası ünlü bir alışveriş caddesi. Şimdi biz şuradan aşağıya Esplanade Parkı'na doğru gidiyoruz. Yerler biraz kaygan, o yüzden dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Şimdi burası gene Helsinki'nin önemli restoranlarından bir tanesi. Çok böyle klasik, hoş bir yer. Ama biz şu anda pazar yerine gideceğiz. Kapalı pazar yerine. Burası Esplanade Parkı. Tabii Noel süsleriyle çok güzel olmuş. Tabii buralarda biraz erken bitiyor bu tip yerler. O yüzden şimdi önce karnımızı doyuralım ki sonra gezebilelim. Hem Bülent'i mutlu edelim. Bakalım neler bekliyor bizi. Evet. Burada neler yiyeceğiz bakalım. Finlandiya, İskandinav mutfağı denince akla ilk gelen ülke olmayabilir. Ancak tam da bu yüzden birçok ziyaretçiyi şaşırtıyor. Balığın Finlandiya mutfağının temel taşlarından biri olması elbette ki şaşırtıcı değil. Genellikle doğal lezzetinin öne çıkması için minimum malzemeyle hazırlanır. Ayrıca geyik, keklik ve ördek de kullanılır yemeklerde. Bunlar kilo fiyatları. Çeşit çeşit yapmışlar somonu, çok güzel. Burada yine çeşit de hem karidesler, çeşitli balıklar, Baltık denizi balıkları, başta somon ve ringa olmak üzere. Gene kurutulmuş geyik eti, pastırma, ayı eti,
Ayı eti snack, atıştırmalık. İlginç şeyler var. Geyik eti köfte. Değişik değişik bir sürü şey var. Bülent, yemeğimizi tanıtır mısın? Somon çorbası. Somon çorbası içiyoruz. Eski pazar yerinde. Güzel kokular geliyor. Bakalım somona doyacağız herhalde. Hadi bize afiyet olsun. Şimdi patates, somon, maydanoz, limonlu bir terbiyesi var. Oldukça lezzetli değil mi? Beğendin mi sen? Tamam, hadi afiyet olsun. Şimdi başka bir yerde de çorbanın üstüne gene somondan gidiyoruz. Değişik somon çeşitlemeleri. Karabiberli, kırmızı biberli. Bir de şöyle bir açık renk bir balık var. Onun füme halini yiyeceğiz. Hadi bakalım, bize afiyet olmaya devam. Evet. Eski pazar yerinin dışarıdan görünümü de bu. Şimdi dışarı çıktık. Bakalım. Buralar buz değil. Oralar buz mu? Ha, ne yapacağız o zaman? Dur, o zaman gitmeyelim. Bülent, oralar kaygansa gitmeyelim. Islak yerler buz tutmuş. Yürürken fena kayıyor. O yüzden çok dikkatli yürüyoruz. Açık pazar yeri buz tutmuş durumda. Ay, düşmeden şuradan gidersek. Şu anda kapanmış. Yarın gündüz geleceğiz buraya. Hadi bakalım, devam. Evet, şimdi Senato Meydanı'na doğru gidiyoruz. Yerler fena buz tutmuş. Şimdi Senato Meydanı'na geldik. Burada bir Noel Pazarı hazırlığı var. Buranın Noel Pazarı yarın açılacak. Karşıdaki katedral Helsinki Katedrali ya da diğer adıyla Beyaz Katedral olarak tanımlanıyor. Helsinki'de 3 tane ünlü bu tip dini yapı var. Birisi bu Beyaz Katedral, bir tanesi Kırmızı Katedral, Uspenski Katedrali, bir de kayalara oyulmuş bir katedral var, Rock Church. Onları yarın göreceğiz. Tabii Helsinki'nin en çok görüntülenen katedrali ve ikonik simgesi bu olsa gerek. Haydi bakalım, şuraları bir gezelim sakinken. Bu Senato Meydanı'nın dört bir yanında önemli yapılar var. İşte hem Ulusal Kütüphane var, Helsinki Üniversitesi var, şurada Para Müzesi var. Biraz arkada Finlandiya'nın şeyi var, şehir müzesi var. Bunların her biri bu meydanın etrafında yer almışlar. Gerçekten çok ihtişamlı bir yapı. Şimdi biz daha gezecektik ama yerler hem ıslak, şimdi de dondu. Jilet gibi kayıyor. Başımıza bir hal gelmeden. Ya ana caddeleri iyi de ara sokaklar Evet, biraz evet. deniz kıyısı buzlu. Evet, evet. O yüzden bugünü burada kapatalım. Yarın daha güzel olur diye ümit ediyorum hava. Yarın gezmeye devam. Bu gecelik bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Helsinki'den günaydın. Tabii günaydın lafın gelişi, gün daha aymadı çünkü. Geceden beri böyle bir yağış var.
Bakalım bugün hava şartları bizim gezmemize ne kadar izin verecek. Şimdi önce kahvaltı, sonra hazırlıklar başlasın. Otelimizden çıktık. Şimdi önce istasyona doğru gidelim. Artık bugün tamamen hava şartları el verdiği sürece gezeceğiz bakalım. Çok yağış olursa içerilere gideriz. Çisil çisil de yağmur yağıyor. Dün gece bu yollarda hep bizden önce kar yağmış herhalde. Kar vardı. Hatta buzlanma vardı. Fakat şimdi onlar da erimiş. Havada yumuşamış zaten. Şimdi gezelim bakalım, gezelim. Bizim odamız da şurada. Manzaramız çok güzel. Bu parka bakıyor. Burası bir botanik parkı. Şimdi Helsinki'yi keşfetmeye başlayalım bakalım. Burada hem yayaların geçebileceği bir sol tarafta alt geçit var. Sağdaki de bisikletler için yapılmış bir alt geçit. Şimdi istasyona doğru gidelim bakalım. Burası Helsinki tren istasyonu. Yarın havaalanına da bu istasyondan gideceğiz, yaklaşık yarım saatlik bir mesafe. Otelimiz buraya da çok yakın. Gezilecek yerlere de 10-15 dakika yürüme mesafesinde. O açıdan çok iyi bir yerde yani. Şimdi gezmeye devam bakalım. Bu da trenlerin hareket saatleri yazıyor. Lapland tarafına giden Santa Claus Ekspresi de buradan kalkıyor. Bu sakin bir tren istasyonu. Şimdi yarın elimizde çantalarla şey yapmayalım diye, buralarda dolanıp durmayalım diye keşif yapıyoruz. Nereden bilet alacağız, ne yapacağız diye. Buralar Bu taraf değil herhalde. Şu tarafa. Bakalım oraya. Bina çok güzel. Dışarıdan da çok güzel gözüküyor. İçi de çok güzel binanın. Evet, burası Helsinki tren istasyonu. Buradan 35 dakikada giden birçok tren var. Zaten sık sık gidiyor nereye? havaalanına. Onların şeylerine baktık, nereden alınacak, ne yapılacak. Hazırız yani. Şu arkada dalga dalga gözüken yer Oodi Kütüphanesi. Buranın önemli kütüphanelerinden bir tanesi. Burası Amos Rex isminde bir galeri. Tabii galeri buranın altında. Ama üst kısımda böyle bir atraksiyon yapmışlar. Burası için tabii ki değişik bir şey. Helsinki'de birçok galeri var, sanat galerileri. O açıdan oldukça zengin. İlgisini çekenler için gelip gezilebilecek bir yer. Burası da Sessizlik Şapeli, Kamp Şapel. Değişik mimarisiyle gene Helsinki'nin
ikonik sembollerinden bir tanesi. Bugün cumaları kapalıymış. O yüzden buranın içini göremeyeceğiz ama yani şehrin kalabalığında içerinin oldukça sessiz olduğu söyleniyor. Ülkedeki 10 plastik şişeden 9'unun geri dönüştürüldüğünü söylemekte fayda var. Kamu otobüsleri restoranlardan toplanan kullanılmış kızartma yağından üretilen yakıtla çalışıyorlar. Geleneksel dizele göre çok daha temiz yanan bu yakıt sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor. Finlandiya 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefleyen bir İskandinav refah devleti. Kaya Kilise'ye geldik. Burası kayanın içine oyulmuş. Değişik bir yapı. Alıştığımız kilise ve katedrallerden farklı. Şimdi girelim bakalım, içini görelim. Doğrudan sağlam kayaya oyulmuş olan bu mimari harika 1969 yılında inşa edilmiş. Yıl boyunca doğal ışığın içeri girmesini sağlayan 180 tavan penceresi bulunmakta. İç duvarlar engebeli kaya ve molozdan yapılmış ve buzul çağından kalma bir çatlak sunak olarak hizmet vermekte. Mükemmel akustiği sayesinde kilise konserler için popüler bir mekan. Şimdi Bolt çağırdık. Onunla tekrar liman bölgesine gidiyoruz. Orada hem bir kahve içelim, sonra da açık pazar yerini gezelim. Gezmeye devam. Hadi bakalım. Evet, tekrar dün gece geldiğimiz yerleri gündüz gözüyle görelim dedik. Şimdi şurada bir güzel kafe, restoran var, Tappeli diye. Şimdi oraya uğrayalım. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. Bakalım neler varmış. Ona göre ne yapacağımıza karar verelim. Neler hocacığım? Yani çok cici bir kafedeyiz. Şöyle göstereyim. Cappelli kafede oturduk. Şimdi yağmur yağıyor. Kahve içiyoruz. Güzel bir elmalı pay aldık. Keyfimiz yerinde değil mi? Dışarısı böyle soğuk, rüzgarlı. Çok da güzel bir yer bulduk kendimize. Şimdi biraz sonra da gene gezmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Evet, şimdi bu güzel kafede, Tappeli Kafe, aynı zamanda bar ve restoran kısmı da var. Güzel, hoş bir ortamı var. Kahve içtik, elmalı pastamızı yedik. Şimdi şu açık pazar yerine bir bakalım. Orada neler varmış. Gündüz gözü görelim. Şimdi burası da açık pazar. İşte bir takım hediyelik eşyalar var. Yiyecekler var. Ama tabii muhtemelen buralar yazın daha güzeldir. Daha kalabalıktır. Şimdi hava şartlarına göre daha sakin. Hadi bakalım neler var. Şimdi şu ilerideki Helsinki'nin gene ikonik yapılarından üçüncüsü Uspensky Katedrali'ne gidiyoruz. Orası da Rus mimarisiyle yapılmış bir katedral. Şimdi buradan Finlandiya'nın, Helsinki'nin daha doğrusu çok yakınında Suomenlinna mıydı? Öyle bir yer var. Oraya feribotlar gidiyor. Bütün gün orada gezebiliyorsunuz.
Ama tabii hani şu anki mevsimde çok mantıklı bir seçenek değil. Onların feribotları da buradaki iskeleden kalkıyor. Oranın da çok güzel olduğu söyleniyor ama tabii bu mevsimde pek tadına varamayacağız. O yüzden gezmeye devam. Şimdi şurası Finlandiya'nın nüfusu 5,5 milyon civarıymış. 3,5 milyonda sauna varmış. Enteresan bir şekilde. Şimdi burada Allas diye bir yer var. Burada hem dumanları tutuyor, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Saunalar var. Hem bir tane açık hava havuzu var. Burada yaz kış insanlar hem saunaya giriyor hem o açık hava havuzuna giriyorlar. Bizim gibi Ekim ayı gelince aman deniz soğudu deyip vazgeçenlerden değiller yani. Burası da ilginç bir yer, ilginç bir tesis. Şu gördüğünüzde Helsinki'nin gene meşhur simgelerinden dönme dolabı. Bu dönme dolabın şöyle bir güzelliği var. Onlardan bir tanesi VIP, böyle deri koltuklu vesaire süslemişler. Bir tanesinin de Siyah olan içinde galiba VIP olan. olabilir. Tek farklı olan o. Bir tanesinin içinde de sauna varmış. Yani dönme dolaba sauna koyma fikri ancak herhalde Finlilerde olurdu. Hakkını vermişler. Hakkını kesinlikle vermişler. Dünyadaki ilk, ama tek mi bilmiyorum, ilk sauna dönme dolabının üstünde buradaymış. Enteresan bir deneyim olabilir ilgisini çekenler için. Hani dönerken saunaya da gireyim derseniz burası değerlendirilebilir. Evet, bakın orada bir tane, biz kalın kalın giyindik. Bir tane beyefendi altında sadece bir boxer'la geziyor. Mutlu Mesut. O sırada biz böyleyiz. Burası da klasik köprü kilitleri. Biraz sonra da katedrali gezdikten sonra bu Flying Sinema'ya gireceğiz. Helsinki'yi bir de uçarak göreceğiz. Önce şeye gidelim, ondan sonra buraya. Şimdi katedralden sonra geliriz dedik ama hazır önündeyken girelim diye konuştuk. Ben buraya gitmiştim. Yok, önemli değil. Vaktimiz var nasıl olsa. Kişi başı 14 euroya 13 dakikalık bir Helsinki üzerinde uçuş yapacağız. Bir de yukarıdan dedik görelim. Üzerine Şimdi tabii gözünüzü. gözlüklerimizi taktık. Uçacağız. Kemerlerimizi bağladık. Biz hazırız. İşte bak Kuş kafayı taktık. katedral. Tren istasyonu. Bu da Suomalina mı? Bunlar da izleyeceğiniz film tiplerine göre fiyatlar var. Çok eğlendim ben şahsen. Haydi bakalım. Biz içerideyken biraz daha ortalık neşelenmiş bakıyorum. Evet, sertleşmiş. Şimdi Uspenski Katedrali'ne gidiyoruz. Rüzgar itekliyor. Şöyle göstereyim. Allah'tan arkadan vuruyor da daha hızlı yürümemize sebep oluyor.
Evet, gittiğimiz yer burası. Helsinki'nin 3. önemli katedrali. Katedral, Rus mimar Alexey Gornostayev tarafından tasarlanmış olup 1862-1868 yılları arasında yapılmış. Hem Kuzey hem de Batı Avrupa'daki en büyük Ortodoks kilisesi olarak kabul ediliyor. Kırmızı tuğla dış cephe, altın kubbeler ve karmaşık iç mekanlar Finlandiya tarihi üzerindeki Rus etkisinin en açık sembollerinden birisi. Bu katedral, şehri keşfeden herkes için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Evet, uzakta da şöyle Helsinki Katedrali'ni bir taraftan görüyoruz. Birazdan onun yanına doğru gideceğiz. Oldukça ıslak bir gün oluyor bugün. Ama gezmeye engel değil. En azından yerler kaygan değil. O yüzden rahat rahat gezebiliyoruz. Şimdi yine Senato Meydanı'na doğru gidiyoruz. O arada da yiyecek bir şeyler bulursak yeriz. Ayaküstü yemeyelim diye. Senato Meydanı'nın dün akşam da söylemiştim gerçi. İşte bir tarafında müze var, bir tarafında para müzesi var. Ondan sonra şehir kütüphanesi var. Finlandiya Helsinki Üniversitesi var. Hepsi meydanın etrafında dizilmişler. Helsinki'nin kalbi burada. Microsoft'a ait bir tesis başkent Helsinki'deki bir alanı ısıtıyor. Bu sayede yılda 400.000 ton karbondioksit tasarrufu sağlanıyor ve ısıtma maliyetleri de %60 oranında azalıyor. Geleneksel veri merkezleri soğutma sistemlerine milyarlarca dolar harcıyor ve tüm bu ısıyı atmosfere salıyor. Kış aylarında ise haneler ve işletmeler evlerini ve mekanlarını ısıtmak için para harcıyor. Finlandiya her iki sorunu da aynı anda çözebileceğinin farkında. Sunucu soğutmasından elde edilen sıcak su borular aracılığıyla doğrudan şehirlerin her yerindeki radyatörlere akıyor. Yapacak bir şey yok. Biz pazarcıyız. Pazar yerlerini seviyoruz. Bugün de yine kapalı pazara geldik bakalım. Bugün bulursak geyik ya da ayı eti de diyeceğiz. Bülent, pazara hoş geldin. Burada işte görüyorum. Hadi bakalım yiyelim. Bugün gene kapalı pazardayız. Biz bu pazar yerlerini çok seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Gene bir çorbayla başlıyoruz. Bu sefer ne çorbası? Geyik. Geyik çorbası. Bugün geyikten gidiyoruz. Kremalı geyik çorbası. Fakat üstüne dereotu koymasalarmış iyiymiş. Neyse. Hadi bakalım, afiyet olsun. İçinde ne var? Havuç var. Patates var. Patates var. Geyik eti var. Biber var. Biber var. Dereotu var. Krema. Bir de krema var. Bir şeyler daha var ama bilmiyorum. Evet, çok Havuç lezzetli. da var. Çok lezzetli ama. Hmm. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Bu da diğer gelen güzel çocuk. Bu da gene geyik etinden bir nevi döner. Evet. Şunun önünde dur da YouTube'da seni paylaşalım. Fotoğrafını çekelim. Bu arada meğerse buranın sahibi Türk bir aileymiş. Biraz İngilizce konuştuktan sonra abi çay içer misiniz diye bize çay teklifinde bulununca Olay rengi değişti. olayın rengi değişti. Döner gibi görünen bir geyik eti yiyeceğiz. Burası kapalı pazarda Stadin Herkut yazan bir yer. Hadi bakalım, afiyet olsun. Nasıl tadı? Baktın mı tadına? Çok güzel. Değişik mi? Ben beğendim. Bakayım ben de beğenecek miyim?
Görüntüsü zaten çok güzel. Yanında bir de patates var. Daha ne ister ki insan? Hadi bakalım. Hava sürekli böyle şu anda. Aerosol şeklinde. Dün burası kaygandı. O yüzden gidememiştik. Şimdi şöyle gidelim de bir bakalım. İçimde kalmasın. Evet, son olarak Senato Meydanı'ndaki Noel Pazarı'nı da ziyaret edelim. Bakalım buralarda neler varmış. Bugün oldukça sakin bir Noel Pazarı geziyoruz. Tallinn'deki bile daha kalabalık. Bugün buranın ilk günü diye biliyorum. Evet, ilk açılış günü bugün. Geçen hafta açılış seremonisi yapıldı. Çok güzel bir yürüyüş yaptılar şehrin merkezinde. Şimdi de ilk günü bugün. Biz de ucundan kenarından görmüş oluyoruz. Arkada da katedral. Senato Meydanı'nda kurulan Helsinki Noel Pazarı, Helsinki'nin en eski açık hava Noel Pazarı. Pazarı ziyaret etmek birçok kişi için bir gelenek haline gelmiş ve geçen yıl yaklaşık 600 bin kişi Noel Pazarı'nı ziyaret etmiş. Pazar lezzetli yemek deneyimleri ve zanaatkarların kendileri tarafından satılan benzersiz hediyelerin yanı sıra güzel, sıcak ve rahat bir Noel atmosferi sunmakta. Pazarın kalbi, sevilen eski bir atlı karınca ve Noel'in tüm lezzetlerinin tadını çıkarmanızı sağlayan tam lisanslı bir yemek alanı. Evet, bu akşamı da burada kapatıyoruz. Hava daha fazla bozmadan otele gidelim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yağışlı bir Helsinki sabahından günaydın. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Yavaş yavaş çantalarımızı hazırlıyoruz. Biraz sonra havaalanına doğru yola çıkacağız. Fakat bir problem var ki onu size Bülent anlatsın. Havaalanına doğru yola çıkacağız. Umarım. Gideceğimiz belli değil ki. Ne oldu? Valla Airbus A320'ler için güvenlik yazılım güncellemesi gelmiş. Şimdi bütün dünyada 6000 tane uçakla ilgili böyle bir problem, güncelleme yaşanıyor. Yani şu anda bizi ilgilendiren bir şey yokmuş gibi duruyor ama Henüz bir mesaj gelmedi en azından. işte Rötar ya da iptal değil mi? buraya gelecek olan Antalya uçağını takip ediyoruz. Eğer Antalya'dan buraya kalkarsa buradan da Antalya'ya döner. Diye ümit ediyoruz. Yani rötar olursa da olur. Bir gün daha kalırsa alışkınız, bir sorun değil. Evet, Krakow'da nasıl 36 saat rötar yemiştik. 800 euro tazminatı da kapmıştık. Burada 36 saat olmaz zannetmiyorum. Yani yazılım güncellemesi Evet, de evet. çok uzun bir şey değildir. Bakalım önümüzdeki saatlerde nasıl bir gelişme olacak. Havaalanında görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Evet, otelden çıkış yaptık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz mesaj almadık. Şimdi havaalanına doğru gidiyoruz. Şimdi dün tren istasyonundan havaalanına giden trenlere bakmıştık ama yağış olunca bir de ortalama 20 euro, 25 euro civarına gidiliyor havaalanına. Birazcık da hovardalık yaptık işin aslı. Gayet güzel, ıslanmadan gidiyoruz. Hadi bakalım, havaalanında görüşürüz. Yaklaşık yarım saat sürecek yolculuğumuz.
Burası çok huzur verici bir havaalanı yalnız. Gerçekten sakin ve güzel. Hadi bakalım. Antalya yolcusu kalmasın. Tuvaletlerinden kuş sesi gelen Helsinki Havaalanı'na geldik. Şimdi herhangi bir rötar bilgisi de yok değil mi? Yok, zamanında kalkacak belli. Evet. Zaten uçak da zamanında geliyor. Helsinki gezimiz de burada bitmiş oldu. Başka rotalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.